Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Aile olarak çok donanımlıyız. Giderken 50 kişiyi götürürüz. Son dönemdeki meçhul darbe söylentilerine dönük olarak Sevda Noyan'ın Ülke TV ekranlarından beyan ettiği sözler her ne kadar darbe karşıtlığı kisvesi altında söylenmiş olsa bile kurduğu cümlelerin içeriği ve kapsamı demokrasiyle, insan haklarıyla ve hümanizmle asla bağdaşmaz. Darbelere ve darbecilere karşı olmak, darbe ve darbecilerin yöntemlerinin aynısını uygulamak ile olmaz. Darbe ve darbecilere karşı olmak her şeyden önce demokrat olmayı gerekli kılar. Darbelere karşı olmak, insan haklarını tavizsiz sahiplenmekle mümkündür. Öyle Sevda Noyan'ın kamusal alanda ileri sürdüğü gibi zaten 15 Temmuz'da istediğimizi yapamadık. Bu içimizde bir ukde olarak kaldı. Şimdi aile olarak çok donanımlıyız. Gidersek beraberimizde 50 kişi götürürüz. Listelerimiz var. Bazı komşularımız bu listenin içinde demek darbe karşıtlığı değildir. Darbelerin panzehiri demokrasidir. Darbeleri engellemenin yolu insan haklarına dayalı insan sevgisidir. İnsanları öldürmek değil, insanları korumaktır. Aslında bu sözler kamusal alanda yaratılan kutuplaşmanın öldürücü bir nefret ürettiğini anlatır. Komşusundan öldüresiye nefret etmek, listeler yapmak ve hiçbir sakınca görmeden bütün bunları bir TV kanalında deklare etmek sadece akıl tutulmasına işaret etmez. Aynı zamanda kalplerin de zehirlendiğini gösterir. Aşırı kutuplaşmış bir toplumda demokratik kurum ve gelenekler ölür. Demokrasi darbelere ve darbecilere açık hale gelir. Demokratik kurumlar çalışmadığı için kendini savunamaz ve darbeciler meşrulaşarak iktidarı zor yoldan gasp ederler. Demokratlar darbecilere benzediği zaman ortada demokrasiyi savunacak gerçek güçler kalmaz. Diğer bir deyimle darbeci zihniyet normal vatandaşın normal ve meşru zihniyeti olmaya başlayınca toplum hiç tereddüt etmeden bu tarz söylemlerde bulunur. Dolayısıyla Sevda Noyan'ın ifadeleri hiçbir nedenle asla kabul edilmez. Bu ifadeler suçtur. Bu ifadeler mutlaka soruşturulmalı ve gerektiği oranlarda cezalandırılmalıdır. Bu ifadeler aslında terör propagandasıdır. İşlenen suç, toplumu ölüme teşvik ettiği için insanlık suçu kapsamındadır. Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla Ülke TV'de Esra Elönü'nün programında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çeken Sevda Noyan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 213, 216 ve 220. maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur. Peki Türk Ceza Kanunu 213 ne demektedir? Madde 213'ün bölüm başlığı kamu barışına karşı suçlar olarak belirlenmiştir. Kamu barışı kavramından bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni anlaşılmalıdır. Madde ile ülkenin belli bir bölgesinde yaşayan halkın hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından tehdit edilmesi suç haline getirilmiştir. Suçun oluşması için belirli kişi veya kişilerin değil, fakat gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır. Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir. Endişe, korku ve panik kelimeleri halkta meydana gelecek telaş halinin değişik derecelerde olabileceğini ifade amacıyla kullanılmıştır. Suçun oluşması bakımından bu hallerin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz. Tehdidin
objektif olarak böyle bir hale sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir. Bu suçu işlemenin cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. İkinci fıkrada fiilin silahla işlenmesi hali, silahın niteliği de dikkate alınarak bir ağırlaştırıcı sebep olarak öngörülmüştür ve cezanın yarı oranında arttırılabileceği öngörülmüştür. Peki Türk Ceza Kanunu madde 216 ne demektedir? Madde 216'nın birinci fıkrası halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demektedir. Bu maddenin ikinci fıkrasında ise halkın bir Bu maddenin ikinci fıkrasında ise halkın bir kesimini sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demektedir. Maddenin üçüncü fıkrası ise halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demektedir. Peki soruşturmaya konu bir diğer madde olan Türk Ceza Kanunu madde 220 ne demektedir? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma başlığı altında maddenin birinci fıkrasında kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak örgütün varlığı için üye sayısının en az 3 kişi olması gerekir demektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demektedir. Maddenin üçüncü fıkrası örgütün silahlı olması halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 1/4'inden yarısına kadar arttırılır demektedir. Maddenin dördüncü fıkrası örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur demektedir. Maddenin beşinci fıkrası örgüt yöneticileri örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır demektedir. Maddenin altıncı fıkrası örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır demektedir. Maddenin 7. fıkrası örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza yapılan yardımın niteliğine göre 1/3'e kadar indirilebilir demektedir. Maddenin 8. ve son fıkrası. Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde
verilecek ceza yarı oranında arttırılır demektedir. Programımı burada bitiriyorum. İnsan haklarına ve hukuk devletine saygılı olmamız dileğiyle hoşça kalın. Adalet ile kalın.